Merhaba herkese, ben Lix'e hoş geldiniz. Bugün sizi evimizde ağırlayacağız. Ufak tefek böyle eşyaları nereden aldık vesaire size de bir fikir olsun diye video çekmek istedik. Bugün balkondan başlıyoruz. Öncelikle biz Doğu Almanya'da yaşıyoruz ve 2+1 bir eve sahibiz. Güzel de bir balkonumuz var, şans eseri. Balkonumuzu buradan başlayalım. Böyle bir bench aldık. Bu bench ilk önce salondaydı ama çok hoşuma gitti. Dedim biz bunu balkona alalım. Balkonumuzda da hiçbir şey yoktu. Daha sonra bu masayı gördük Ikea'da. Bu yeni sezonmuş bu arada Ikea'da. Bench'in kenar renkleriyle aynı olunca bunu da bu şekilde yaptık. Güzel olan kısım çok portatif. Şöyle gösterelim. Bu buradan böyle çıkıyor. İsterseniz ayağınızı uzatabiliyorsunuz. İsterseniz yani başka biri de oturabilir ve geri sokulup saklanıyor. O çok güzel bir şey. Bakalım sokabilecek miyiz? Sokamayacağız. Böyle kalıyor bu arkadaşlar. Masaya 200 euro verdik. Yani bu sete komple. Evet. Güzel yani bilmiyorum. Balkonu ince uzun buraya büyük bir şey koyup buraya böyle komple kapamak yerine daha kullanışlı oldu. Bir de bilmiyorum Almanya'da yaşıyorsanız şunu önerebiliriz. Ikea'da çıkarken sol tarafta bizimki Lichtenberg Ikea'dan aldık bunları. Fırsat bölümü oluyor. Bu fırsat bölümünde de gerçekten hani hasarı olan ürünler değil de indirime giren ürünler oluyor. Örnek veriyorum bu normalde ne kadardı? 40-50 euro falan da herhalde. Biz 20 bunu euroya aldık. 20 liraya aldık. Böyle çok güzel. Böyle iniyor, kalkıyor. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. O da açık kalacak. Ben bunları beceremiyorum çok. Bu şekilde. Bir de şuraya geçelim. Ben de oraya geçeyim. Evet. Bench'te gene indirimden aldık değil mi? Ben- 79 euro civarında. Aynen. Aynen. Ben işte Garden bölümünde indirimindeydi. Ikea'ya gittiğiniz zaman aslında güzel ürünler yakalayabilirsiniz diyelim o Bir de zaman. manzaramızı gösterip devam edelim içeriye doğru. Böyle bol polen, yeşillikli, böcekli, kuşlu, örümcekli bir balkon. Ha bir de unutmadan buraya gelecek arkadaşlar için hani eğer yeriniz varsa bizim şurada çöp ayırma Şurada. bölümümüz var. Çok gözükmüyor ama burada. Ağaçların arasında. Ve hani bunları evin içinde hani şey yapmak yerine, depolamak yerine Amazon'dan aldık. Otto mu? Amazon, Otto bilmiyorum ama hepsi Evet. 30 euro kutu Çok başına. güzel. Bunları böyle koyduk. İşte camdır, kartondur, ambalaj tarzında. Bunları da burada ayırıyoruz. Güzel oldu diyebiliriz. O zaman içeri geçiyoruz. İçeriye geçelim. Salonumuza hoş geldiniz. Buyurun Ece Hanım. Böyle devam edelim. Mutfak işin en zorlu. Öncelikle şöyle portatif bir şunu Mutfak işin en zorlu kısmıydı çünkü biliyorsunuzdur ya da bilenler için ya da bilmeyenler için Almanya'da evlerin çoğu mutfaksız olarak kiralıyorsunuz ve kendi mutfağınızı kurmanız gerekiyor. Biz her şeyi Ikea'dan planlattırdık ve böyle bir şey yaptık. Bunun yani mutfak, mikrodalga ve aspiratör hepsi Ikea'dan bir paket şeklinde 3500 euro civarında tuttu. Üzerine de 1500 euro işçilik geldi. Yaklaşık 5000 euroya Aslında biz en maliyetli yer Almanya'da ev yaparken mutfak olabilir. diyebiliriz. Ama tabii ki şöyle yapabilirsiniz. Eğer bulursanız, denk gelirseniz daha böyle çıkma mutfaklar oluyor. Kleinanzeige'de, eBay'de vesaire. Oradan da alıp hani ustanıza taktırabilirsiniz ya da siz becerebiliyorsanız siz de şey yapabilirsiniz. Biz bir ustaya taktırdık. Aslında her bizim bunu şeyi. seçme nedenimiz de daha büyük bir eve çıkarsak ya da taşınırsak bir yere biz burayı büyütebiliyoruz. Tabii yani modül hepsi. Hepsi modül olduğu için de daha şey oluyor yani biz daha büyük bir mutfağa da çıksak bunların parçalarını Ikea'dan devam yani alarak yeni bir planlama yaparak eksik parçaları da alarak böyle bir şey yapabiliyoruz. Şurada da bir şeyimiz var mesela. Biraz da aynen. Bak, saklı bir bulaşık makinesi. bulaşık makinesi var. Ve Biraz güzelliği de 2 kişiye yetiyor. aynen. Yani daha küçük mutfaklarda açıkçası kendiniz planlamanız gerekiyor. Çünkü hani başka yerde bulacağınız çıkma mutfaklar çok böyle efektif kullanılamayabiliyor. Mutfağı söyledik, 5000 euro dedik. Bu şeyler içindeydi bunun. Bulaşık makinesine 400 euro verdik. Şöyle bir makine. Buradaki fırına yaklaşık 400 euro verdik. Fırınla ocak setine. Bir de
Samsung'dan bir buzdolabı aldık. Ona da yaklaşık 600 euro civarında bir para verdik. Evet. Genel olarak Bunun bu dışında öneri olarak şu Krupps'u söyleyebiliriz bence. Ben buraya geldiğimden beri smoothie makinesi Evet, arıyordum. smoothie cidden çok biz daha önce Türkiye'de kullandığımız birkaç tane marka vardı ama cidden efektif değildi. Özellikle detoks suyu yapıyoruz, maydanoz vesaire ve birçok şeyi parçalamıyor. O yüzden cidden önerebiliriz. Buzlu Onun kırma dışında özelliği var. Kendini temizleme özelliği Yine var. kahve Yes. makinesini de önerebiliriz. Philips'in Evet. canımız ciğerimiz, evin ilk ürünü. Kahve manyakları Ya olarak. bunun tamamen otomatik versiyonları da var. Evet. Böyle sütü falan kendisi yapıyor ediyor. İkisi de aynı. Bir tek farkı aslında süt haznesinin birinin otomatik, diğerinin hani manuel olması. Evet ama zaten biz de genelde soğuk süt koyduğumuz için espresso Aynen yapıp da öyle. o yüzden bize bu yeterliydi. Aynen Var öyle. bu şekilde. Hadi bakalım Evet. salona geçelim. Salona geldik. Salonun en sevdiğimiz köşesinden başlayalım Evet. diyorum ben ya. Şaraplığımız. Eve ilk taşındığımızda ilk aldığımız şey bir bu resim oldu. Bunu dedik şaraplık yapalım da şey yapalım. Aynen. Diğeri de şu Diğeri de oldu. şu oldu. Bu da aslında büyümüyor mu? Büyütürüz. Bu da düşünen adammış. Zalando'ya bakarsanız Zalando'nun launch şeyinde bunların hepsi var. çok güzel ürünler geliyor. Daha böyle Nordik Evet. ürünler çok güzel. Ev ürünleri de geliyor. Tanıtın Yanına da bu bize şekilde. bakalım. Bunu Otto'dan aldık. 50 euro civarında bir paraya aldık. Şeylere girmiyorum yani bardağın çanağına girmiyorum. Bu masa yine Ikea'nın masası. Böyle bar tarzında bir şey yapmak istedik. Çünkü daha biz bu şekilde kullanıyoruz. Yani şu şekilde daha güzel oluyor. Bu sandalyeler 80 euroydu. 2 tane böyle sandalye. Bunlar da 25'er Portatif. euro. Yani Daha her yere portatif. Evet. taşıyoruz bunları. Bunları biz 2 kişi olduğumuz için onlardan 2 tane aldık. Bunlar üst üste koyulup tekrar hani bir köşeye itilebiliyor. O yüzden bundan yaklaşık 6 tane mi var? 4 tane mi var? Bir sürü var yani. Bu Evet. böyle şey Bu arada ışığımız da çok güzel. Gündüz olduğu için şey olacak ama çok gözükmüyor. Ampulünü ayrı alıyorsunuz ve sadece nereden almıştık? Bauhaus. Bauhaus'tan almıştık orada. Baumarkt'tan. Baumarkt'tan almıştık. Şey ne kadardı? 50 euro gövdesiydi. 30 euro da Ampulü. ampulüydü. 30 euroydu. Evet, çok aydınlatmıyor ama çok güzel yani şık. Şimdi burada toplanıyordur. Kenarda böyle bir hep bütün rakamların toplandığı bir şey yaparız. Gene koltuğumuz Ikea'dan. Yaklaşık 550 euro civarında ikili koltuk. Bunlar da gene portatif aslında yani. Şimdi bu ikili ama bu halleri de var. Tek tek modül şeklinde genişletebiliyoruz. Yani yarın daha büyük bir eve çıktığımızda gene Kolunu bunlardan söküp kolunu söküp 3. koltuğu ekleme imkanımız var. Bu 550 euro. Bu da 250 euro. Onun dışında raflarımız var. Gene bu rafımız var. Bu da aynı şekilde Ikea'dan 50 euro mu 60 euro civarında bir ücret aldık. Bunun dışında aynı şekilde küçük koltuk da Ikea'dan olacak şekilde biz böyle yeşil, turuncu, antresit, toprak renklerini birleştirmek Aynen. istedik. Bu da 60 euro civarında. Bu da 60 euro civarındaydı. Halı da aynı şekilde ve kız yemin oyuncak bölümü burası. Televizyon ünitesinin altı da Ikea'dan. Zaten bu televizyon ünitesi, bu Ve bu hepsi takımdı. hepsi takım aslında, demir yani. Aynen. Aynı şekilde yukarıdaki raflar da. Yukarıdaki raflar 20'şer euro yani 20 euro her bir raf. Aşağıdaki de 60 euroydu. Onun dışında böyle güzel bir televizyon aldık. Ne kadardı bu da? Yaklaşık 550 euro televizyon verdik. Bu arada Otto'dan baktık Evet, değil evet, mi? bu televizyonu 550 euro cidden uygun bir fırsatı yakalayarak aldık. Otto'dan Takip aldık. edin mutlaka çünkü çok gerçekten güzel kaliteli ürünler. Özellikle yılbaşı öncesi, anneler günü öncesi, zart zurt Aynen, öncesi o tarz bayağı. şeylerde cidden kampanyalar oluyor. Evet. Bu bizim yapay zekaya yaptırdığımız Orta Doğu, Berlin yeni gelen böyle bir konseptle bir şey yaptırdık. Burada bir adam var. O biz Doğu yani. usulü. Arkada Berlin televizyon kulesi. Bulutların üzerinde bir kadın. Martılar, biraz martımsı şeyler diyelim güneşe doğru. Biz yapmaya çalıştık ha bu arada. Ben çıplak kadınlarımı göstermek istiyorum. Evet, nereden geldi Hayal bunlar? tacı. Mısır ve Afrika'da satılıyor.
Yani Berlin'de bu tarz şeyler göreniniz varsa yorumlara bıraksın. Ben çok seviyorum. Böyle sevdiğim bir köşe diyebiliriz aslında. Onun Devam dışında, edelim. Evet, aynamız da gene Ikea'dan. Yaklaşık 140 euro civarında bir şey aldık. Bunu da buraya koyma sebebimiz aslında hem odayı geniş göstermesi için hem de ışık güzel vuruyor hazırlanmadan önce vesaire. Hani odada harcamalık bir ayna değil bence bu çok fazla. İsterseniz monte de edebiliyorsunuz ama biz monte etmek yerine Öyle böyle yere biraz koyduk. yatay koyduk ki güzel de hani şey duruyor yani. Evet. Bu da Roma'dan. Giderseniz mutlaka alın. Popülerdir böyle maskeler. Bu da nazar boncuğumuz. evimizin. Avşadan. Avşadan. Bu arada bu da TK Maxx'ten. TK Maxx'te böyle vintage tek ürünler çok Evet, fazla ama satılıyor. TK Maxx'ın olayı aslında şu. Bir şey görüyorsan yani internet sitesinde online shop'unda çok ürün yok ya da güncel ürünler yok. Eğer TK Maxx'ta bir şey görüyorsanız mutlaka alın çünkü büyük ihtimal 2 gün sonra bile bir daha gittiğinizde o ürünü bulamayacaksınız. Evet, Onu o da yüzden de dipnot çok olarak aslında söyleyeyim. kıymetli ürünler bulabiliyoruz. Şimdi buraya gelmeden önce içeriye tekrar ben alacağım senden. Bunu şey yapalım. Burak hocamızın Evet, çok ev kıymetli hediyesi. bir tablo kendisi. Bu da aslında evet gene Yine bir aynı konsept. Orta Doğu ve Avrupa, Batı şeyinde bir çelişki mi diyelim? Bir dilemmayı anlatıyor. Yes. Girelim mi buraya? Burası cidden çok kötü bir durumdaydı ilk eve taşındığımız zaman. Burada cam yoktu, burada büyük bir şey vardı, tuvalet cidden çok berbattı. Biz bayağı her şeyi değiştirdik, tuvaleti değiştirdik. Buraya sığacak, altı dolaplı olabilecek bir şey monte ettik. Arkada su panelleri vesaire olduğu için hani buraya daha çıkabilen, daha portatif bir şey taktık aynı olarak da. Maalesef çamaşır makinesi için yeterli yerimiz olmadığı için böyle bir şey. Bu arada Böyle. bayağı iş görüyor. 7 kiloya kadar da kaldıran bir Şöyle, makine. Evet, şöyle bir şey aldık. Gayet Burada. güzel yıkıyor. Biz çok memnunuz. Markadan da AEK yani küçük makine Evet, evet. arayan varsa gönül rahatlığıyla önerebilirim. Zaten garantisi de var 10 yıl aldığınız zaman. Aynen. Gayet Öneridir yani. Bu segment için gayet başarılı bir makine. Gayet oldu. biraz ses çıkarıyor. Biraz hani ağırlık olduğu zaman vesaire ama hani 2-3 dakika ses çıkarıyor. Dönme şeyi böyle değil de böyle olduğu için biraz daha Evet. diğer makinelere göre daha sesli oluyor. O yüzden de altına aslında titreşimi de engellemesi için bir mat aldık. Şöyle. O da Onu zaten- da Bauhaus'tan bulabiliyorsunuz. Aynen bulabilirsiniz. Onun dışında böyle bir Ikea'dan gene cam aldık. Bu bayağı iş görüyor çünkü küvet şeklinde olduğundan dolayı bu arada bayağı yerimiz yok. Evet. Bunu buraya koyuyoruz Kovamız. mecburen. Aynen. Bayağı iş görüyor yani ve tabii Ikea'nın benim en sevdiğim parçası, ayrılmaz parçası bu. Çünkü her şeyi sığdırabiliyorsunuz içine. Yani eğer küçükse özellikle Almanya'daki banyonuz mutlaka alıp alan şey yapabilirsiniz yani. Bu makineyi 700 liraya aldık. Hı hı. Onun dışında genel olarak bütün tuvalette Tuvaleti de değiştirdik tuvaleti biz de, komple. Evet, tuvaleti de değiştirdik. Hatta Taharet musluğumuz var taharet yani. musluğumuz da var. Yani sonradan takılan değil ama direkt taharet musluklu bir tuvalet aldık Aynen, üretilen. Türkiye'den yani komple set Türkiye'den burada satılıyordu. Gene Otto'da satılıyordu. Ama bir Türk firmasıydı satan. Onu aldık. Bu biraz işte eski yerine monte etme, bu sistem biraz karışık olduğu için şu şekilde duruyor ama sonuçta şu an kusursuz bir şekilde çalışıyor. Önemli olan o. Geri kalan eşyalar için de diyeyim, ıvır zıvırı, burası vesaire için ve tuvalet için, çamaşır makinesi haricindeki şeyler için de Musluk vesaire. yaklaşık 600-700 euro civarında, 700 euro diyelim, 700 euro civarında bir para harcadık. Bütün ışıkları, her şeyi değiştirdik buradaki. Ama çok yani gene küçük olmasına göre efektif bir mutfak Evet. diyorum, efektif bir tuvalet yarattık. Kesinlikle. Devam edelim. Devam edelim Ece Hanım. Buyurun. Evet. Devam edelim bakalım. Burası benim kız çemin yeri arkadaşlar. Ben bunu da önermek istiyorum. Şu suluğu çekersen. Normalde ben Katit markasının plastik suluğunu kullanıyordum ama filtresi çabuk kirleniyordu ya da yeteri kadar kedim su içmiyordu. Bunu Amazon'dan aldık. Hani ben bunun linkini koymak istiyorum, aşağıya koyalım çünkü soranlar da oluyor. Çok güzel, gerçekten mükemmel tutuyor ve kedim çok su içiyor, o yüzden öneridir yani. Bunun dışında kız şemin yerini geçtikten sonra koridora geliyoruz.
Burada da böyle bir aynamız var. Önce buradan Çok başlayalım. güzel. Evet. Bu aynayı da normalde aldık. Buraya asma gibi bir planımız yoktu bu arada. Dedik ki çok güzel, burası boş duruyor. Buraya kendimize hani böyle bir şey yapalım. Bu arada Çıkarken- neden böyle? Çünkü aynen kapı şurada. Evet. Tam kapının çıkışında. Kendimizi check ediyoruz, bakıyoruz. güzel de oldu çünkü o yatak odamızdaki ışık biraz ters ışık olduğu için böyle alanlarda kullanmak daha güzel. Aynanın fiyatını hatırlamam, yine 50-60 60 euro euro tarzı civarında bir bir- şey. Bu da ayrıca yine içerideki şeyin 20 takımı. euro aynı takımdan. Yani aynen. aynı takım, televizyon üzerindeki rafın aynısı. Böyle Oraya- devam ettiğimiz zaman... Odaya geçelim. Ha, oraya mı geçelim ilk başta? Tamam, peki. Biz bu odanın şeklini bayağı bir değiştirdik. İlk başta sadece bir tane çalışma masası vardı. Sonra oyun oynamayı sevdiğimiz için hani rahat rahat da çalışalım home office'ken diye 2 tane masa şey yaptık. Bu 2 masayı da aslında ikinci el aldık. Aynen. Ama hani masaların hiçbir şey yok. Adam muhtemelen hani çalışma masasını falan yenilemek istiyordu ve elden çıkarmak istiyordu. Orijinalleri Ikea'da... 600 o kalkan masa bu soldaki. Hı hı. O yüzden 600 euro civarında normalde Evet. orijinalleri. Masa da güzel bu arada, öneririz. Yani Evet. kalkıp inmesi gerçekten şahane, ergonomik oluyor yani. Biz iki masaya yaklaşık 250 euro para verdik. Gayet Evet. uyguna geldi. Bunun dışında kütüphanemizi bir tane aldık ve bayağı yetti. Gayet kullanışlı bir kütüphane. Onu da yaklaşık 50 euroya, 40 euro aldık. Evet ya, ben çok memnunum. Hatta sonra belki bir tane daha alırız, öyle söyleyeyim. Bu koltuk da şeyden, demin bahsettiğin şekilde Ikea'nın o indirim kısmından, o sol Evet. çıkıştaki sol taraftaki kısımdan. Evet. Bu arada çok güzel. Şimdi açıp gösteremeyeceğim ama şurada ipi var. Bu ipi çektiğiniz zaman açılıyor ve altı bayağı bir şey depoluyor. Gerçekten. Yani havlular, örtüler, depolama alanı olarak da açıldığı zaman da çok rahat bir yatağa dönüşüyor. Yani normal kanepe gibi de değil. Bunun O dışında- koltuğu da 300 liraya aldık. Ondan da bahsedelim. Fiyatlar sizde Onur Bey. Ben Evet. balık hafızalıyım biraz. Fiyatları hatırlamıyorum. Gayet güzel. Ama orijinal fiyatını bilmiyorum. O da muhtemelen 600 500-600 euro. Aynen, o da civarında 600 euroydu. olması Yarı lazım. yarıya düşmüştü. Bilgisayarlarımızdan bahsedelim mi? İstersen bahsedelim. Tamamdır. Bu masayı da aynı şekilde bir tane arkadaşımızdan aldık, oyuncu. Aynı şekilde monitörler de. Zaten Satürn'e falan gittiğinizde yine bulabilirsiniz bu arada. Uygunla devamlı indirim iniyor ama çocuktan aldık biz. Kendisi oyuncuydu. Gayet de güzel olacak şekilde. Kendimize bir sistem kurduk. Aynı şekilde bilgisayarı da Otto'dan aldık. Oyun bilgisayarı gayet. Aynen. 850 euroydu. Hı hı. Aynen. Ya bunlar biraz lüks. Biz de buraya geldikten sonra hani bunları aldık. Çünkü çok istiyorduk. Türkiye'de yapamamıştık açıkçası böyle bir köşe. Burası da bizim köşemiz oldu diyelim. Işığınızı bir de Türkiye'den gelen yadigar Ya evet. Luka. Bu Luka ismi Godox markası. Türkiye'de ben 600-700 liraya falan almışım ring light'ı Godox dükkanından. Şu an kaç oldu bilmiyorum ve ben Türkiye'den gelirken ışığımı kendimle getirdim. Bu arada bir öneri ederiz. Zalando'da takip edin. Nordlux diye bir marka var. Bu ışığı da oradan aldık. Daha böyle minimal, sade şeyleri, o markadan ışıkları bulabilirsiniz. Norveç stili diye geçiyor Norveç bunlar. stili. Metal ve ahşabın Tabii bir tane birleşimi. marka var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Jisk nasıl okunuyorsa. JYSK. bir şey, evet. Ama orası mükemmel. Hani biz daha sonra orayı gördük. İşte kılıflar olsun, ışık, mobilyalar şahane. Oradan da bakabilirsiniz bence. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim canım. Bu arada bunlar da Kırgızistan'dan. Çok seviyorum. Orada keçe el işleri çok popülerdir. Yani hanımefendiler hep böyle el işi yapıyorlar. Hadi devam edelim. Aynı şekilde bu da Ikea'dan. İlk geldiğimizde biz psikopat gibi devamlı resim aldık. Bu da Unterlinden böyle koyduk işte ortaya. Şöyle gösterelim. Biraz dağınık, kusura bakmayın ama bu da portmantomuz. Aynı şekilde demir ve tahtadan hani oluşan. Bayağı iş görüyor. Aşağıya terlikleri koyuyorsun, buraya asıyorsun. Bizim yani yadigar çok şey. Burası da bizim ölü alanımızdı aslında. Kullanılmıyordu. Biz buraya kiler yaptık. Türkiye'den perde şey yaptık, getirdik. Demirler de bu arada montelemiyorsun, sıkıştırıyorsun. Evet, birbirine yani iki duvara gerilmiş şekilde. Daha sonra burada bunları
Amazon'dan diye hatırlıyorum. Amazon'dan aldık 35 euro. 2 tane üst üste var burada. Evet. Yani toplam 70 euro bu ayakkabılığa verdik. Çok şey ama zaten yani plastik ve portatif, kolay temizleniyor. Yani kolay temizleniyor, yerini değiştirebilirsiniz vesaire, o yüzden çok iş yani kolaylaştırıyor. Bunun dışında toz gelmiş. Kiler dediğim gibi normalde buraya Ikea'dan kapağı olmayacak şekilde bir dolap aldık ve buraya bir kiler haline getirdik. İşte temizlikte yenilmeyen kedinin ürünleri. Ve kurutma makinemiz. Bununla alakalı bir video çekmiştik. Biz aslında gırgırına çektik videoyu ve ama izlendi. Ve hani bu videoyu çekerken de aslında onunla alakalı yorumumuzu da koymuş olalım derim ben. Çok memnunuz. Hiç ses çıkarmıyor. Çok güzel tüy topluyor. Müthiş bir makine. Çok hoşumuza gitti. kurutma makinesini 650 euroya, dolabı da 100 euroya aldık. Evet. Yani 750 70 euroda bu köşe totalde Tabii yani 840, küçük 830 şeyleri liraya sevmesek, denk geldi. ışıktır, merdivendir, zarttır, zurttur, temel şeyler. Evet, o kadar. Aynen. Hadi o zaman içeri geçelim. Burası manken mesela. Şu videoyu durdur da telif yemeyelim. Avrupa Yakası fanları olarak. Evet. Yatak odası Şöyle geçeyim ben. Yatak odası dağınık olmak için yaratılmış bir şeydir. Genel olarak biz gösterelim be. Şimdi burası benim bölümüm. Onur Bey'inki şurada 3 tane dolap var. Kapıyı kapatsana. Böyle. Şunu da aşağı indireceğiz. Kusura bakmayın yani. Çok güzel, kullanışlı. Burayı köşe dolap yaptık. Burası normal. Raflar vesaire. Ne kadar tuttu bu dolaplar sence? İçindeki raflar dahil komple hepsi yaklaşık 1600 euro civarında tuttu. Bir şu gösterebilirim. Tabii normal ki de. içini. Örnek veriyorum, bu kısım bu şekilde raflı. Bazı bu arada bu çekmecelerden de çok memnun kaldık. Hem içi gözüküyor gayet hani güzel. Bir de şu şekilde dizayn ettirdik. Bunları da kendimiz dizayn ettirdik. Askılık tercih ettim ben. Onur'unkini de gösterelim. Çünkü seninki de farklı. Aynen işte modül olduğu için Ikea'da. Örnek veriyorum. Onur da böyle camlı çekmece tercih etti, yaptırdı. Yani kafanıza göre, kendi bütçenize göre de aslında dolabınızı hazır almak yerine Ikea'dan tasarlayıp sipariş edebilirsiniz. Güzel, memnunuz yani. Bunun dışında bütün halılarımız dediğim gibi Ikea'dan. Biz bu yeşili aldık. Çok hoşumuza gitti. Salondaki ve koridordaki hasır halılar da Ikea'dan olacak şekilde. Onlara ne kadar verdik hatırlamıyorum ama hasır halılardan çok memnunuz. 50 euro falan da hepsi Çok tanesi. güzel. Yani başka yerden halı falan almanıza gerek yok. Bunun dışında burada da bir televizyonumuz var. Avrupa Yakası izlemezsek baygınlık geçiririz diye. Buraya da bir televizyon aldık. Bu televizyonu ikinci el aldık. İlk televizyonumuz buydu aslında içeridekini Evde alana hiçbir şey kadar. yokken. Televizyona yaklaşık 150 euro verdik. Philips'in bu arkasında ışık olan Ambilight'lı televizyondan. Kızcağızımızın Tırmanağı. Bu Tırmanağı. arada çok seviyor, çok oynuyor, hoşuna da gidiyor. renkleri Renkli. çok hoşumuza gitti bizim de. 100 euro buna verdik. Evet. Onun dışında yatağımız Türkiye'den geldi. Yatağımız Türkiye'den geldi. Yani komple set olarak Yataş'tan aldık. Bununla alakalı bir inputum olacaktı. Yani ben bu yatağı almamın sebebi aslında tamamen depolama alanıydı. Altı neli oluyordu? Bazalı. Ben ranza diyorum da bazalı yatak çok rahat yani. Dışarıda hiçbir pisliğimiz gözükmüyor ama gel gör ki buraya Türkiye'den getirirken sıkıntılı gelebiliyor. Eve taşımayabiliyorlar. Biz ikna ettik. Onur'a yardımcı oldu adam. Taşıdık ama hani yatakta hasar var mı yok mu göremedik. Biz yaptık. Şu an yatakta hasar var mesela gibi. Yani çok güzel, öneririz, getirtebilirsiniz. Yani Türkiye'den ama burada bulabiliyorsanız daha garanti olacağını söylemek istiyorum. Biz bazalı bulamadığımız için Şu buradan an getirdik. var mesela hani o yüzden. Ikea'da bazalı bir model vardı ama biz ararken 1.80'lik ve 1.40'lık vardı. Evet. Bizim yatağımız 1.60'tı. Ikea'da bulamadığımız için böyle bir operasyon Aynen. çektik. Yaklaşık 3 ayda geldi. Evet. Ve yatak dahil ne kadardı? Yaklaşık Yorganlar vesaire, yastıklar, her şey dahil 600 euro civarında tabii bir para burada tuttu. gitsik adam bayağı fazla söylemişti. Biz de o dönemde Türkiye'de de kampanya vardı. Ondan yararlandık.
O şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında bunu da çok seviyorum. Ben göstermek isterim. Kızcağım burada yatıyor. Yatağın önünde ona yatak yaptık. Küçük de olsa dolapları var ve bayağı bir iş görüyor. Bunu da öneririm. Bu şekilde Teşekkür ederiz. birlikte kapanış yapalım. Birlikte kapanış yapalım o zaman. Evet. Evimiz böyleydi. Yaklaşık 6 ay sürdü aslında bunu kurmamız. Hem bir yandan yani bazı şeyleri aldık ama montajı için bekledik. Hani Tabii her bir de şeye bir şey enerji söyleyeceğim. Çünkü bulamadık çoğu aynı şeyi de anda. kendimiz montajladık. Hiç çünkü randevu oluştur, adamı bekle gelsin. Biz evde yokuz. Ben arada gelip gidiyordum. Onur çalışıyordu falan. Zor oldu. Evin temizliği desen ayrı bir zordu. Böyle emeklerimizle bir şey yapabildik ve bugün de aslında size ufak da olsa bir ev turu yapmak istedik. Hoş geldiniz o zaman Hoş diyelim. geldiniz tekrardan. Beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı Unutmayın, bizi sevmeyi de unutmayın ve burası hakkındaki sorularınız ya da merak ettiğiniz genel şeyleri lütfen sormaktan çekinmeyin. Desteklerinizi bekliyoruz. görüşmek üzere. Bay bay.